Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Havalar serinleyince ben de ne yaptım? Moduma göre yine yünlü iplere geri döndüm. Kimi parfüm kullanır moduna göre, ben de örgü örüyorum moduma göre. Size ufak bir anekdot anlatmak istiyorum. Çocukluk travmamdan bahsetmek istiyorum. Ben insanların yalnız olmadığı, yalnızsa bile hemen komşusuna teklifsiz gidebildiği, telefonsuz, mesajsız, çat kapı evine girebildiği günlerde yaşadım. Bizim zamanımızda derken annemin zamanından bahsetmek istiyorum. Annemin zamanında okuldan eve her döndüğümde ya annem komşulardaydı ya komşular bizdeydi. Bir gün çok morali bozuk bir şekilde okuldan eve döndüm. Ortaokulda okuyordum sanırım o zamanlar. Bazı problemler yaşıyordum. Derslerle ilgili, alamadığım, erişemediğim kitaplarla ilgili veya başka problemlerim vardı genç yaşıma rağmen. Sonra oturdum. Hava soğuktu. O zaman sobamız vardı. Sobanın yanına oturdum. Islanmış saçlarımı kurutmaya çalışıyorum. Bir yandan da mahallemizin kadınlarını inceliyorum. Hepsi dar gelirli, çoluğu çocuğu olan, evli, işsiz, eğitimsiz, kapalı bir çevrede yaşayan, çok da değer görmemiş kadınlar. İnceliyorum, hepsi örgü örüyor. Konuşuyorlar, dertleşiyorlar. Konuşmalarının zaten %99'u dertleşmek. Öyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu şeklinde, şikayet şeklinde. Ama bakıyorum hepsinin yüzü gülüyor. Ya bu kadar derdin ortasında niye gülüyor bu kadınlar diye taktım ben. Kafamda bozuk ya. İnceliyorum. O kadar garip dertler anlatıyorlar ki. Ama e, dertleri anlattıktan sonra başka bir moda geçip kahkaha atmaya başlıyorlar. Dedim herhalde bunlar iyi değil yani delirmişler. Ama psikoloğa gidecek paraları da yok. Sanki bizim varmış gibi. Sonra düşündüm taşındım ve anladım ki o kadınlar örgü örerek, sohbet ederek, sıkıldıkları ortamdan birkaç saat de olsa uzaklaşarak kendilerini tedavi ediyorlar. Ve ben dedim ki benim hiçbir derdim yok bunların yanında. Ben de mi örgüye başlasam? Ve gerçekten o zamandan itibaren ufak tefek, yani hiç çoğu da kullanılmadı, yani çoğu çöp. Annem çoğunu söküp başka bir şey ördü. O kadar çirkin şeyler örüyordu. Ama gerçekten oradaki o dokunduğun doku, saydığın sayı, ne bileyim örgünün sana verdiği o sıcaklık duygusu, o gelecekte güzel bir şey olacak, ben bunu giyeceğim duygusu, insana iyi gelen bir şey. Şimdi ben burada illa öyle yapın böyle yapın demiyorum. Hepimizin zaman zaman problemleri olabiliyor ama hepimizin bunları anlatacak dostlarımız yok artık. Onun için bir hobilerden yardım alın. Gidebiliyorsanız tabii ki destek alın ama gidemiyorsanız da herkese derdinizi anlatmayın. O günleri bazen özlüyorum. Artık öyle bir dünya yok. Hobilere tutunmanın değerini işte o gün anladım. Ama öyle ya da böyle yüzleri gülen kadınlardı. Kadının değeri değişti mi? Bilinmez. Ama önce siz kendiniz kendinize değer vereceksiniz. Bugün gök gürültüsüyle uyandım. Kapkaranlık bir hava, yağmur yağıyor ve soğuk. Daha geçen gün kaç tane yazlık planı yapmış, bu elimdeki hırkayı da sonbahara atmıştım. Ve ben bugün profesyonelce çalışmam gereken bir gündeyim. Siparişim var, yetiştirmem gerekiyor ama o da yazlık. İnsanın ruh hali örgü örmesini o kadar etkiliyor ki.
Ben yaparım, yetiştiririm diye vazgeçtim ondan. Ama eninde sonunda örmem ve zamanında yetiştirmem gerekiyor. Size anlatmak istediğim konu şu. İnsanın ruh hali hayatında birçok şeyi etkiliyor. Bu noktada kanalımda az da olsa 13 yaş artı olan çocuklara seslenmek istiyorum. Sevgili çocuklar, ben size demiyorum ki örgü örün, her şey hallolacak, mutlu olacaksınız. Dünya toz pembe olacak demiyorum. Örgü örmenin de zorlukları var, sıkıntıları var. Kimi zaman maddi, kimi zaman manevi engelleri var. Ama bir tanecik hobi edinin. O konuda elinizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışın. İlla para kazanma amaçlı değil. Ha gün gelir, o hobi sizin işiniz olur, o da bilinmez. Ben bir sürü insan tanıyorum. Öylesine başlayıp da şu an çok güzel kazançlar elde eden insanlar var. Bu sizin ruh sağlığınız için önemli. Çünkü artık günümüzde eskisi gibi insanlar birbirine daha yakın değil. Daha çok görüşmüyor. Akrabalar bile 40 yılda bir görüşüyor. Komşular, ben kaç tane apartman değiştirdim. 3-4 yıl sonra benle karşılaşıp kime misafir geldiniz diyen insanlarla karşılaştım. Oturduğumu fark etmemişler. Ya da ben görünmezim, onların suçu yok, bilemeyeceğim. Kendinize bir hobi edinin. Kendinizi geliştirecek şeyler yapın. Çok kitap okuyun. Artık o yüzü gülen kadınlar kadar şanslı değiliz. O yüzü gülen kadınların öyle böyle, iyidir kötüdür, tartışmaya açamam, bir sürü konular var. Ama en azından ailenin birliğine inanan eşleri vardı. Artık böyle inançlar da çok zayıfladı. Çok gözlemliyorum. Onun için lütfen kendinize güzel bir hobi edinin ve kendinize profesyonelce yapacağınız, seveceğiniz, hep kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz işler bulun. Sakın kimse için işinizi bırakmayın. Ve ne kadar olsa da arkadaş önemliydi, dost önemliydi diyoruz ama eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, işinizi çok 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 düşünerek seçin. Ani kararlar almayın. İşte bu küçücük, kısacık bir sıralık mesafede de size anlatmak istediğim bunlar. Belki diyeceksiniz ki çok gereksiz, biz bunları biliyoruz. Ama belki şu an karanlık bir havanın olduğu bir Nisan sabahında belki bu fikre de ihtiyacı olan vardır. Kim bilir? Ben anlatmak istedim. Ben 13-14 yaşındayken birisi bana bunları söyleseydi yararı olurdu. Çünkü çevremde böyle akıl alabileceğim birisi yoktu. Çünkü herkesin kendi derdi o kadar çoktu ki kimseyle uğraşacak modda değillerdi. Kimsenin modu kimseyi ilgilendirmiyordu. Herkes kendi işine bakıyordu. Gerçi en iyisini yapmışlar. Herkes kendi işine baksın. Herkes neyi iyi yapıyorsa onu yapsın. Seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.